Birey ve toplum üzerine. Aygün Akyol. Sesli kitap. 1. makale. İslam aydınlanmasının hareket noktaları. İslam, Hz. Peygamber vasıtasıyla tebliğ edilmeye başlandığı andan itibaren tarihe müdahale etmiştir. Bu müdahalenin sonucu olarak Arap coğrafyası farklı kültürlere ve farklı coğrafyalara açılmış, büyük bir kültürel ve sosyal hareketlilik ortaya çıkmıştır. İslam felsefesi de bu kültürel hareketliliğin neticesi olarak doğmuştur. İçe kapalı bir toplumsal yapı arz eden Arap Bedevi kültürü, İslam'la büyük bir değişim geçirmiş, kültürler arası etkileşime açık hale gelmiştir. İşte bu noktada gerek bireysel gerekse toplumsal hayatta dinin anlaşılma biçimi büyük önem kazanmıştır. İslam'ın her kesime hitap edebilmesi, kültürel bağları kurabilmesi aslında yöntem açısından Kur'an ve peygamberin herkesin anlama ve algı kapasitesinin göz önünde bulundurulmasına dair hassasiyetiyle de örtüşmektedir. Çünkü Kur'an kendini tanımlarken sakınanlar için bir öğüt ifadesini kullanarak sakınan ve hassasiyeti olan kalplere hitap ettiğini, sakınmayanların ise bu öğütten gereken payı çıkartamayacağını da zımnen söylemiştir. Bu anlamda bugün Kur'an ve peygamber algımızı oluştururken Kur'an'ın ve Hz. Peygamber'in oluşturduğu zihinsel süreçlerden uzaklaşıldığı için İslam dünyası dini anlama ve algılama biçimleri konusunda büyük problemler yaşamakta, İslam coğrafyası bilimden, adaletten, etik ve ahlaki tutumdan uzak bir görünüm sergilemektedir. Halbuki geçmişte içe kapalı bir toplumu evrensel değerlere katkı yapacak, kültürel etkileşimlerle bir medeniyet tasavvuru oluşturacak bir çizgiye kavuşturan bu yöntem, bugün dar kalıplarla hareket eden, Nas'ın muhtevasını ve peygamber mefkûresini anlamayacak zihinlere ve dillere terk edilmiştir. Makalemizde dinin anlaşılma biçimi olarak tek yönlü bir çizgiyi merkeze alan, kendisinin dışındaki bütün tasavvurları ötekileştiren, şiddeti meşrulaştıran, etik ve ahlak ilkelerini kolaylıkla çiğneyebilen bir anlayışa karşı, İslam'ın Hz. Peygamber tarafından vaz edilen haliyle evrensel insani mirasa katkı yapan yönünü ele almak istiyoruz. Bu noktadan hareketle bunun tarihsel olarak nasıl yaşandığını, günümüz şartlarındaki anlaşılma biçimini ve İslam aydınlanmasının hareket noktalarını analiz etmek istiyoruz. Entelektüel gelişim, kültürel etkileşim ve sosyal değişim dün olduğundan çok daha farklı bir noktaya giderken dinin anlaşılma ve yorumlama biçiminin durağan bir yapı sergilemesi de söz konusu olamaz. Bu nedenle İslam'ın her devre hitap edecek evrensel bir ölçü olduğunu kabul ettiğimizde onun bugünün insanının anlam dünyasına hitap ederek maddi ve manevi pek çok sorununa çözüm olacağını ifade edebiliriz. Bu konudaki örnekler İslam felsefe geleneğinde ve Türk modernleşme tarihinde ortaya konulan çözüm önerilerinde vardır. Anlamın yeniden keşfinde İslam'da felsefe ve bilim tasavvuru. İnsanoğlu Hz. Adem'den beri din ve dinin uygulamalarıyla tabiat ve tabiat kanunları arasındaki ilişkiyi çözümlemeye çalışmış, bunlar arasında nasıl bir bağ olduğu konusunda kafa yormuştur. Araştırmaların neticesinde insan, yaratıcı bir varlığın mevcudiyetine aklı ile ulaşmayı başarmıştır. Bu, insanın anlam arayışının bir neticesidir. İnsan, anlam arayışını bugün de devam ettirmekte, varlığına anlam katan değerleri yeni bir anlam dünyasına taşımaktadır. İslam da bu konuda Türklerin din ve dünya tasarımını sağlıklı bir bütünlük içerisinde kurmasına katkı sağlamış ve sağlam bir değerler dünyası oluşturmuştur. Bu değer tasavvuru kendi kültürel anlam dünyasını Orta Asya kültüründen İslam kültürüne, İslam kültüründen Batı modernitesine kadar uzanan çok geniş bir anlam dairesi içerisinde bir medeniyet tasavvuruna taşımayı başarmıştır. Bugün dünyada ortaya çıkan yeni gelişmeler, Türk insanının bu kültürel etki alanlarının içinde oluşturduğu değer bütünlüğünün önemini ve tarihsel tecrübesinin insanlık tarihi açısından değerini göstermektedir. Özellikle kültürel ve insani hareketlenmelerin bu kadar yoğun, ekonomik adaletsizliklerin üst düzeyde olduğu bir dünyada insanlığa yeni bir ruh ve anlam dünyası sunacak bir bakış açısı önem arz etmektedir. Bu anlam dünyası ne kültürel değerlerden ne de bilim tasavvurundan ödün vermeksizin açık ve anlaşılır bir tasavvurla gerçekleştirilebilecek bir durumdur. Bu noktada Türklerin Orta Asya'dan bugüne getirdikleri değer anlayışı, İslam'ı kabul ederek kazandıkları dini tasavvur ve Batı modernitesiyle karşılaşma neticesinde edindiği tecrübeler insanlık açısından önemli unsurlar barındırmaktadır. İnsanlığın bugün geldiği yeni aşama değer dünyasını tahrip etmekte,
özümsenerek yeni bir anlayışa gitmesi gereken değerlerin hızla tahrip olmasına neden olmaktadır. Özellikle de dini değerlerimizin kişisel çıkar ve amaçlara alet edilmesinin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurduğunu hem tarihsel olarak Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Dırar örneğinde hem İslam felsefesinde Kindi'nin din tacirleri söyleminde hem de bugün toplumsal hayattaki yeni durumları fırsat bilerek insanların dini duygularını istismar eden yapıların anlayış ve uygulamalarında görebiliyoruz. Özellikle günümüzde Kur'an'ın ve Hz. Peygamber'in ortaya koyduğu dini anlama, yorumlama ve yaşama biçimini kavramaksızın Kur'an'ı ve sünneti tarihsel bir döneme indirgeyen, Arap Bedevi kültürünü din addeden, kendi toplumunun tarihsel temellerini ve tecrübesini reddederek ona yabancılaşan, bilim, sanat ve felsefe karşıtı söylemleri sürekli gündemde tutan anlayışlar, Türk din tasavvurunda büyük bir tahribata sebebiyet vermektedirler. Bugün bu konularda çıkış sağlayabilmek için İslam filozoflarının metot ve kavrayış tarzları bize önemli çözümler sunmaktadır. İslam filozoflarını merkeze aldığımızda İslam dünyasının içine düştüğü durumdan kurtulması noktasında öncelikle bilimsel düşünceye yaklaşımdan başlanarak tarihsel, kültürel, ekonomik ve siyasi olarak kendini gerçekleştirebilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. İslam felsefe geleneği, din ve bilim ilişkisini sağlam temeller üzerine kurduğu için din-bilim çatışması gibi Batı Orta Çağ'ındaki tartışmalar yaşanmamıştır. İslam felsefesindeki tartışmalar kelami ve felsefi tartışmalar olarak kalmıştır. Batı aydınlanmasına etki eden en önemli düşünürler arasında İbn Rüşd'ün gösterilmesi de tesadüf değildir. Özellikle İslam felsefesi sahasında bir başyapıt olarak kaleme aldığı Fasül Makal, Felsefe ve Din Uyumu adlı eseri, din-bilim ilişkisini kurgulama noktasında bizlere rehber niteliğinde bir eserdir. İslam felsefe geleneğinde Kur'an'daki hitap şekillerinin insanlar arasındaki farklılıkları kabul ettiği, bu anlamda Hatabi, Cedeli ve Burhani yöntemle insanlara ulaştığı, dini metinlerin izahında da tedriciliğin esas olduğu malumdur. İbn-i Tüfeil'in Hay bin Yaksan adlı felsefi romanı bu konuda verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Hay bin Yaksan adlı felsefi romanda Hay, kendi akli çıkarımları ve sorgulamalarıyla kainat kitabına bakarak Allah'ın varlığını ve birliğini anlayabilen bir kişi olarak karşımıza çıkar. Hatta onun kurumsal din ve uygulamalarıyla karşılaştığında aynı şeyi söylemelerine karşın farklı bir anlayış ve uygulama içinde oldukları vurgulanır. Bu anlamda Kur'an ve Kainat kitabının aynı şeyi söylediği fikri ve insanın dini ve dünyayı entelektüel kapasitesi kadar anlamlandırdığı fikri İslam filozofları tarafından benimsenir ve buna uygun bir varlık şeması ortaya konulur. Bu noktadan hareket eden İslam filozofları da din ve bilim arasındaki ilişkiyi analiz etmiş ve buna dair çözümlemeler sunmuşlardır. Batıdaki anlamda deizm meselesini ortaya çıkaran da esasında din-bilim çatışmasıdır. İslam filozofları, batıdaki anlamıyla ortaya çıkan din-bilim çatışmasını daha ortada bu tartışmalar yokken İslam dini ve düşüncesi açısından değerlendirmişler, sebeplilik, zorunluluk, kader, Allah'ın bilgisi meselesi ve Tanrı-alem ilişkisinin mahiyeti konusunda çözüm önerileri sunmuşlardır. Bu nedenle de İslam düşünce geleneğinde din-bilim çatışmasını çözen ve buna uygun bir felsefi çizgi ortaya koyan İslam filozofları Batı aydınlanmasına da kaynaklık etmişlerdir. Ancak İslam filozoflarının bu bakış açısı İslam dünyasındaki dini ve kelami gruplar tarafından reddedilmiştir. Filozofların Tanrı tasavvurunun pasif, zorunlu bir anlayışa dayandığı eleştirileri yöneltilmiştir. Meselenin felsefi ve bilimsel olarak ele alınmak yerine itikadi noktaya çekilmesiyle İslam filozoflarına karşı oluşturulan menfi tutum sadece kelami gruplarla sınırlı kalmamış, toplumsal ve ilmi çevrelerde de karşılık bulmuştur. Bu yaklaşım nedeniyle felsefi bakış açısı çoğu alanda sahayı kelami bakış açısına bırakmak zorunda kalmıştır. Filozofların Allah'ın bilgisi, nedensellik, kaza ve kader anlayışı üzerinden yapılan bu tartışma, bilimsel sınırlarla inandığı ilkeler arasında bir bütünlük kurmaya çalışan filozofların itikadi anlamda ötekileştirilmesiyle neticelenmiştir. Ancak dönüp tekrar baktığımızda Hz. Peygamber dönemindeki asr-ı saadet ve filozoflar tarafından ortaya konulan bilimsel birikim, İslam'ın aydınlık yüzünü temsil ederken, bilimsel gerçekliğe aykırı ve bütün meseleleri itikadi boyuta indirgeyen yaklaşımlar ise İslam dünyasını karanlıklara mahkum eden, hala içinden çıkamadığımız fikri, iktisadi ve siyasi sorunlara karşılık gelmektedir. İslam'a baktığımızda sünnetullah yani fiziksel evrenle kitabullah arasında büyük bir uyumun vurgulandığını görüyoruz. Kur'an'daki yaratma anlayışının sebep-sonuç ilişkisi üzerinden kader tasavvurunun da ölçüye ve gerçekliğe uymak olduğunu
Yaratma hadisesi de dahil olmak üzere hepsinin bir dayanağının ve sürecinin olduğunun vurgulandığını düşündüğümüzde bugün İslam alemindeki kafa karışıklığının aslında dini değil, anlayış ve zihni kapasite ile alakalı olduğunu ifade edebiliriz. Bu noktada İslam'ın maddi ve manevi açıdan tutarlı bir bakış açısıyla insanlığa olan katkısını analiz ederek temel öncüllerin ve takip edilen metodun ne olduğuna bakmakta fayda var. Biz bunu İslam aydınlanmasının hareket noktaları başlığı altında müzakere etmek istiyoruz. Birinci bölümün sonu.